Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, müsaade ederseniz. Saat 5.59, Zontak Pazar, 14.12.2025. Ne demek istedim? İşimin peşindeyim değerli izleyiciler. Bir işi yaptın mı bence doğru yapacaksın. Öyle lak lak lan. Öyle yapacağız, böyle yapacağız. Ondan sonra arkasından hava geliyor, olmuyor iş. Bir işi yapacaksan doğru dürüst yapacaksın. Avusturya'dan yeni bir güvenlik düzenlemesi geliyor. Sınırlarla ilgili. Peki Sıla yolunda sürücüleri ne bekliyor? Sınırlarda bu değişiklik olursa, değerli izleyiciler, haberde iyi tarafı var, kötü tarafı var. Sıla yoluna çıkacak arkadaşlar için 2026'yı ele aldık. Artık 2025'i yavaş yavaş geride bırakıyoruz. 2026'da da bakın bir karar alındı. 2026'nın Haziran'ın ortasına kadar bu karar alındı, uzatıldı ve diyorum ki ondan sonra tekrar uzatılacak. Neden olduğunu şimdi kendiniz de duyacaksınız. Bu arada haberimi beğenirseniz bir like bekliyorum. Şimdiye kadar abone olmayan arkadaşlar ama devamlı videolara bakanlar, sizler de artık abone olursanız, bana destek olursanız tabii ki sevinirim, gurur duyarım. Ama bazılarınız zannediyorsunuz ki ücretli. Hayır, abone olmak ücretsiz. Üye olmak ücretli. Orada çeşit türlü üyelikler var. Çay ısmarla, simit ısmarla, bilmem ne, şunu ısmarla. O ücretli. Yeni gelen üyelere de değerli izleyiciler unutmadan söyleyeyim. Hoş geldiniz diyorum. Kesenize bereket. Allah razı olsun desteğiniz için. Şimdi Avusturya'da ne oluyor ne bitiyor? Sınırlarda bakın bir değişiklik var. Bir kolaylık var. Ama ufak bir aması da var. Avusturya'da ülkenin İçişleri ve Savunma Bakanlıkları tarafından ortaklaşa hazırlanan yeni bir sınır güvenlik konsepti uygulamaya konuluyor. Bu yeni model Sıla yolu güzergahını kullanan yolcuları da yakından ilgilendiriyor. İçişleri Bakanı Gerhard Karner ve Savunma Bakanı Claudia Tanner tarafından Viyana'da tanıtılan düzenlemeyle sabit sınır kapısı kontrollerinin yoğunluğunu azaltırken sınır bölgeleri ve ülke içindeki esnek denetimler arttırılacak. Yani sınırlarda değerli izleyiciler daha hızlı bir şekilde geçebileceğiz. Ama sizi yolda giderken durdurabilirler bir. Dinlenme tesislerinize girersiniz, orada kenara çekerler iki. Dinlenirken yanınıza gelirler, pasaport, kimlik sorabilirler. Yani bu kontroller daha fazla olacak. Nedenine de şimdi hemen geliyoruz. Esneklik ve iç denetimler ön planda. Değerli izleyiciler, dikkat edilecek ne var şimdi? Biz tabii ki pasaport var, kimlik var, her şey var üzerimizde. İnsan kaçakçılığı da yapmıyoruz. Doğru değil mi? Neye dikkat etmemiz lazım? Avusturya'nın kurallarına uyacaksın. Çünkü ülkenin içinde daha fazla polis, daha fazla asker kontrol edecek. Kontrol noktaları olacak. Hatta sivil olacak bunlar. Yani ızmarit bile yere atmak yasak, biliyorsunuz. Bunun bile cezası var. Yani durup dururken orada neden 20 euro ceza vereceksin ki ızmaritini yere attığın için? Yani her şeye dikkat etmemiz lazım. Yeni yapılandırma polisin sınır güvenliği görevinde destek aldığı Avusturya Silahlı Kuvvetleri'nin görev süresini uzatıyor. Ancak düzensiz göçmen yakalama sayılarındaki düşüş nedeniyle sınırda görevli asker sayısı ülke genelinde 508'den 328'e düşürüldü. Yani sınırda. Oradan artık az gelen var. Sınırlar. Yani sınır dediğim zaman ormandan geçiyorlar. İçişleri Bakanı Karner alınan önlemler sayesinde özellikle Macaristan sınırındaki Burgenland eyaletinde, çoğu oradan geliyor biliyorsunuz. Romanya üzerinden geliyorlar bildiğime göre. Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim ama sizler benden daha iyi bilirsiniz, yorumlarda yazabilirsiniz. Burgenland eyaletinde düzensiz göçün neredeyse sıfırlandığını açıkladı. Bu durum Avusturya'nın sınır güvenliğini daha az statik, daha çok hareketli ve hedef odaklı hale getirmesini sağladı. Kontrollerin süresi uzatıldı. 2026'ya kadar devam.
Sıla yolu güzergahı üzerindeki transit geçişleri de doğrudan etkileyecek önemli bir karar daha alındı. Avusturya, Macaristan, Slovenya, Çekya ve Slovakya ile olan iç sınır kontrollerini, bak bütün bu ülkelerde dikkat ha, iç sınır kontrollerini Avusturya, Macaristan, Slovenya, Çekya ve Slovakya 15 Haziran 2026 tarihine kadar uzatma kararı alındı. Ama 15 Haziran tam izin sezonuna geliyor. Yani öyle de böyle de bunu tekrar 3 ay uzatacaklar. Bak göreceksiniz. Ben bilgisini veririm size. Dikkat! Yeni sınır güvenliği konseptinin temel ayakları şu şekilde belirlendi. AB dış sınırlarının güçlendirilmesi, Batı Balkanlar ve Macaristan hattında yoğun denetimler, sınır bölgesi ve ülke içinde hedefli esnek kontroller. Bunların sebebi hep göçmenler. Değerli izleyiciler, artık Avrupa istemiyor ya. Diyor boat is full diyor. Yani kayık doldu, gemi doldu, batacağız. Daha fazla insan binerse batacağız. Ve görüyorsunuz. Yani bu konuyu tekrar şimdi sabah sabah açmama gerek yok. Bazı ülkelerinin durumunu görüyorsunuz. Nereye gittiğini. Yani bunu görmemek, ne bileyim, yani kör olmak lazım. Yetkililer bu yeni model sayesinde güvenliğin daha etkili ve esnek bir şekilde sağlanacağını ve kaynakların daha verimli kullanacağını vurguluyor. Değerli izleyiciler, 1980-1990 yıllarını ben şahsen arıyorum. Gerçekten. O yılları yaşadığıma da çok memnunum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Benim yaşımda olanlar, ben 58 yaşındayım. 1980-1990 bazı şeylerde daha azdı ama çok şeyler çok güzeldi ya. Daha az paramız vardı gerçekten. Paranın kuvveti daha azdı, daha az alıyordun. Şimdi teknik delisi olduk yani. Avusturya'da sabit kapılardaki yoğunluk azalsa da ülke içinde ve sınır bölgelerinde rastgele mobil polis asker denetimlerinin artacağı anlamına geliyor. Sürücülerin bu bölgelerde hız limitleri ve trafik kurallarına her zamankinden daha dikkatli olmalarını ve uymalarını tavsiye ediyorum. Değerli izleyiciler, bakın, kurallara uyun. Biraz evvel ne dedim? Izmarit'i yere atsan bile onun cezası var. Çöpünü yere attın mı cezası var. Böyle şeylere dikkat edin. Hızınıza dikkat edin. Efendime söyleyeyim, trafik kurallarına uyun. Biz tabii kırmızıda geçmiyoruz. Öyle alışkanlıklarımız yok da. Ama her türlü 100 yazıyorsa artık 100. Onun rezerve payını bilirsiniz. Takonuza göre ayarlayın. 100 ise 110 ayarlıyor birisi. Devamlı 110 gidiyor. 130 ise 145 yapıyor. Ona göre ayarlayın. Dinlene dinlene git kardeşim işte. Hem araban fazla benzin yakmaz, mazot yakmaz. Araba konusuna gelince geçen hafta Almanya'da karar alındı. 1935'te bitecekti benzin mazot motorları üretilmesi. Lambalar mı şaşırdı ya? Lambalar şaşırıyor. Değerli izleyiciler, 1935'te bitecekti. Karar alındı, devam. Devam. Yalnız motorlar daha az pislik atması lazım. Ona göre yeni motorlar üretmeleri lazım. BMW, Audi, Mercedes, artık bütün Almanya fabrikaları bu düşünceyle devam edecekler. Yani 2035'te bitmiyor, devam. Ve ben de sevindim gerçekten. Ben o kadar pek elektrikli arabayı sevmiyorum. Nedense bir türlü ısınamadım. Ve işin kötü tarafı, değerli izleyiciler, iş yerinden elektrikli araba verecekler. Yani hiç sevinçli de değilim. Gerçekten. Şimdi mazot var, doldur. 700-800 kilometre geç git, hiç başın ağrmıyor. Mazot bitti mi çekiyorsun, 3 dakikada dolduruyorsun. Ben bu arabayla çalışıyorum. Benim orada burada yarım saat doldurma vaktim yok ki ceyranla, elektrikle uğraşacağım. Değerli izleyiciler, herhangi bir değişme olmazsa 26'sında yola çıkıyorum. Şimdi dedim, benim araba plug-in hibrit olduğu için zaten 42 litrelik bir deposu var. 42 mi 43 mü ne, ufacık deposu var. Dedim ki yanıma 20 litre benzin kanister alayım, yedek. Bidonun içinde özel bidon, tabii benzin bidonu. Değerli izleyiciler,
40 litreyi kullandıktan sonra bir 20 litre daha, ondan sonra yola devam edip benzin aldığım zaman hem depoyu hem kanisteri doldurmak, bidonu doldurmak. Ve böyle bir ondan sonra bana yorumlar geldi. Yok yasaktır, masaktır, yapamazsın, cezası var, şöyledir, böyledir. Değerli izleyiciler, ben bu riski göze alacağım. Yanıma alacağım. Bakalım ne olacak. En kötü şekilde elimden alırlar ve de ceza yerler. Ama ben bunu size ispat etmek için, çünkü bazı arkadaşlar da yazdı. Dedi ki Murat Bey, ben Avusturya'dan gidiyorum. Birisi yazdı. Viyana tarafından da galiba. Hiçbir şey olmuyor. Devamlı benim 20 litre vardır arabamda. Hiçbir şey olmuyor. Bakalım, deneyeceğim ve bunu da göreceğiz. Herhangi bir değişiklik olmazsa tarihte 26'sında herhangi ailece bir durum olur, tarih ertelenirse değerli izleyiciler, gelecek seneye kalacak. O zaman gelecek seneye kalacağız. Bakalım. Daha %80 26'sı ve neden 26'sında gitmek istiyorum? 26'sında da sizin de vaktiniz var. Videolara da bakabilirsiniz. Sınırları tabii ki tekrar göstereceğim. Ve gitmemin gerçekten iki sebebi var. Birinci sebebi biraz stres atmak. Belki diyeceksiniz ya böyle ne biçim stres atıyorsun sen? Ben Sıla yolunda stres atıyorum gerçekten. İkincisi de size özel Bulgaristan otobağını gündüz gözüyle göstermek istiyorum. Gece değil. Öyle bir ayarlamam lazım ki yeni açılan Kalotina'dan Sofya üzerinden, ama Sofya'nın içine girmeden değerli izleyiciler, Kapıkule'ye doğru o yeni otobağını gündüz gözüyle size göstermek istiyorum. Şimdi çok uzadı gene bu video. Çok uzadığı zaman da işte kimse bakmıyor maalesef. Onun için değerli izleyiciler, müsaadenizi istiyorum. Hepinize dinlendirici, hayırlı, uğurlu bir pazar günü diliyorum. Kendinize dikkat edin. Sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.